Süper Akademi'ye hoş geldin. 4. bölümdeyiz. İnsan ele geçirme büyüleri yaptık temel seviyede. Enerjiyi deneyimledik. Temel anlamda 3. elimizin yani büyünün ne olduğunu anlamaya başladık ve benim tanımlarımın tamamen bugüne kadar bildiklerinin dışında olduğunu öğrendin. Çok güzel. Gerçek hayatında lütfen söylediklerimi uygula ve çalışmaları yapmaya başla ki seni baştan sona bir üst formuna geçirebileyim. Evet, bugün konum farkındalık ve geçen hafta söz verdiğim gibi bir matematiksel olarak ispatlayabileceğimiz bir enerji çalışması yapacağız. Merak etme, her hafta deneyler, uygulamalar, çalışmalar olacak. Zaten benim bunları anlatmam yıllarımı alacak gibi görünüyor. Özellikle böyle 10 dakikalık derslerle. 10 küsur dakikalık. Şimdi farkındalık her şeyin başıdır. Bunu çok iyi anlaman gerekiyor. Biraz felsefe gibi düşün ama zihnimizin başka bir bölümünü aktifleştirdiğimiz bir felsefe. Şimdi bilinçli farkındalıkla bilinçsiz farkındalık farklı şeyler. Bilinçli farkındalığa göre bir konuya dikkatinin kesildiğin an o konu hakkında farkındalık seviyen yükselmeye başlıyor veya bilgi edindiğin zaman veya bu konuda deneyim elde ettiğin zaman. Bir de bilinçsiz farkındalık var. Bu da zaten senin el göz hafızan gibi düşünebilirsin. Örneğin ben iyi bir işte bu Amerikalılar oynuyor ya böyle top atıyorlar falan adını bilmiyorum. İyi bir o oyuncu lacrosse mu? Buz hokeyi miydi? Yok. Buz hokeyi de olabilir aynen. İyi bir buz hokeyi oyuncusuysam üzerime gelen ani bir nesneyi tutma ihtimalim o kadar yüksektir. Majikal alemde çok fazla aslında tehlike olduğu için aynı zamanda keşfedilmesi gereken çok şey olduğu için sadece majikal alemde değil, dünyamızda da aslında keşfedildiğimiz ve keşfedilmeye ihtiyaç duyulan çok fazla detay olduğu için farkındalık her şeyin özü ve başı konumunda oluyor. Bir karınca yuvasını seyrediyorum. Karıncalar oyuk yapıyor, işte gidip oradan ağaç falan o küçük dallardan falan alıp onları inek gibi sağıyorlar yuvalarındaki. Evet, bunu yapıyorlar. Onlar için o inek zaten hiç o bitkiyi incelediniz mi bilmiyorum. Sıkınca çoğu bitkiden süt çıkıyor. O sütü karıncalar yiyormuş. Özellikle galiba genç yaşta olanlara veriyorlarmış bu sütleri. Bunları depoluyorlar. Şimdi incelediğimiz zaman işte yuva yapıyorlar, işte dalları çalıyorlar, savaşıyorlar, işte yuvalarına ekmek kırıntısı, şeker vesaire aşırıp bunları taşıyorlar. Asker yetiştiriyorlar ama peki olaya şöyle baksak. Sanki biz bir karıncaymışız gibi hayal etmeye başladık. Hiç denediniz mi? Biraz felsefeden farklı. Farkındalık aslında çok yüksek bir empati yeteneği. Ama yükseğin ötesinde bir empati yeteneği. Empatinin ötesinde. Zaten o öteye geçtiğimiz andan itibaren bunun adına farkındalık diyoruz. Ruhani farkındalık eğitimimiz o halde başlasın. Şimdi ruhani farkındalık eğitimine bir tanım yaptık. Peki nasıl bu farkındalığa erişeceğiz? Farkındalık sonsuz bir yolculuk. Bunu iki türlü yapacağız. Bir, günlük hayatta senden istediğim normal şartlarda uyandın. Kalktın, yürüdün, sağa sola baktın, öpüştün, insanlarla etkileşim haline girdin, ha 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 güldün, üzüldün, öfkelendin, bir şeyler yaptın. Çok güzel. Bunları otomatik olarak yapıyorsun değil mi? Yarın uyandığın zaman bunları otomatik olarak yapmanı istemiyorum. Evet, bir şeylere çomak sokacağız. Artık o eski bilinçsiz, farkındalıksız, kendi kanının mirası olan güçlerinden bir haber olan senden iz kalmaması gerekiyor. Uyandığında her şeyi bilinçli olarak yapmanı istiyorum. Yere basışını bile, yere bastığını hissetmeni istiyorum. Öğrencilerim bana üstad diye hitap eder. Ben çok öğrenci yetiştirdim ve yetiştirdiğim bazı öğrenciler artık üstad seviyesinde olduğu için hep hayalim olan üstadlar üstadı olmak istiyordum. Bunlara çoğu magisyen vakit ayırmaz. Yani seni daha iyi bir yere götürmek istemez. Çünkü magisyenlerin zaten çok fazla işi vardır. Ki bunlardan büyük sohbetlerinde biraz bahsettik, sıkıştırılmıştım. Soruştay tarafından. Magisyenlerin bu noktada sizi geliştirmek istememelerinin temel nedeni bu. Zaten sonsuz farkındalık var ve bu güçleri size karşı rahatça kullanarak aslında size çobanlık yapıyorlar. Bunlar halkın arasında gizlenen aslında kötü niyetli insanlar. Ben biraz böyle değilim. Bilginin arttıkça büyüyen bir hazine olduğuna inanıyorum. Yani ben kolay kolay bir şeylere inanmam. Fakat bu kendi öz düşüncem gibi düşünebilirsin. Paylaştıkça artması gereken bir hazine olması fikri benim için çok önemli. Sizlerle bu bilgileri bu yüzden paylaşıyorum. Evet, bazen eğitimlerin bazı noktalarında sert davranacağım, çok sert konuşacağım. Biraz emrivaki olacak ama üstad-öğrenci ilişkisi biraz böyledir. Elbette YouTube'da birebir bir eğitim veremiyorum. Bu yüzden bunu
hissedemiyorsun. Bazen beni bir baba, bazen beni bir abi, bazen beni bir abla, bazen beni bir kardeş, bazen beni bir sevgili gibi görmen gerekiyor ki birlikte bir şeyler başarabilelim. Bunu YouTube'dan yapan belki de ilk insanım. Yani ben görmedim başka. Gördüysem varsa da benim gibiler bana linkini ulaştırırsanız sevinirim. Ama ben görmedim. Zaten eğiten insan sayısı da çok az. Bu yüzden benim sertliğimi kötü algılama. Zaten böyle sert olduğum zaman bol açıklama yapacağım. Sen köle mi olmak istiyorsun? Uyan. Yırt kafandaki o mumya sargılarını at. Yırt at onların hepsini. Ve yarın uyandığında farkındalığını güçlendirmiş bir şekilde yere bas. Yarın uyandığında farkındalığını güçlendirmek için bir karar ver ve ayaklarını yere bastığın andan itibaren yataktan uyandığın, hatta yataktan uyandığın gözlerini açtığın andan itibaren bir farkındalık moduna gir ve her şeyi düşün ve hisset. Ve yaşadığın hiçbir şeyi otomatik olarak yapma. Ne demek istediğimi anladın. Yani hep böyle bir uyanık ol. Sanki böyle bir düşman sana saldıracak da biri seni takip ediyormuş gibi ol. Bir sonraki derse geldiğimizde bu konuyla ilgili detaylandırmalar yapacağım. Farkı göreceksin. Peki tamam, bilinçli farkındalık yeterli mi? Hayır. Şimdi biraz da ruhani farkındalığa geçelim. Burada büyü yapabilmek istiyorsan, yani işte o benim temel bazda verdiğim şu ana kadarki insan kontrolü, enerji çalışmaları vesaire vesaire ki bunların gelişmeleri, bu dediğimi yapmak zorundasın. Bir magisyen normal bir insandan çok daha farklıdır. Yani normal insanlar otomatik olarak yaşarlar. İçgüdülerinin ve hormonlarının altında ezilip kölelik düzeninde sürüklenip ölüp giderler. Fakat bir magisyen olduğun zaman, ki herkes magisyen olabilir, düzeyleri değişse de artık köle değilsindir. Kendi hormonlarına, duygularına ve zihnine ve en önemlisi ruhuna hükmetmeye başlarsın. Bunlar için bir başlangıç çalışmamız bu olsun. Artık bilinçli farkındalık günleri yaşaman gerekiyor. Ardından farkındalık çalışmamıza gelelim. Şimdi bir karınca dedik değil mi? O karıncanın gözünden dünyaya baktığımızı hayal ettiğimizde aslında bambaşka bir dünya görmeye. Mesela karıncaları ezer geçeriz, alt tarafı karınca. Yani açık söyleyeyim. Güzel bir empati yeteneğin varsa karıncaları öldürmemen gerektiğini bilirsin. Şayet bir gün bize savaş açma kararı almazlarsa, bu arada ilginç bir bilgidir. Nüfusları o kadar fazla ki aslında karar verip yeryüzüne çıkıp bizi ele geçirmek isteseler çok ciddi zayiat verebiliyorlarmış bize. Çok ilginç bir konu bu. Bir ders arası eğlencemiz olsun. Kadar karınca, yani küçücük bir şey ama işte aslında tesiri çok güçlü. Fakat bir şey eksik: zihin. Zihin olmadığı zaman gerisinin bir önemi yok. Hayvanlardan bizi ayıran şey bu. Bizler düşünebilme kabiliyetine kadiriz, yani hayal etme. İnsanlardan majisyenleri ayıransa imajine edebilme ve sonsuz farkındalığa erişebilme hakları var. Bu yüzden bilim dünyasının maji bilimini keşfedip diğer bilimleri incelerken bu eğitimlerden geçmeleri gerekiyor. Ufak bir geçmişe dönük dipnot attım araya. Neden bu bilimin gerekli olduğuna dair, tabii çok fazla zaten bu bilimin gerektiğine dair veri var, fakat bir kısmını vermiş oldum. Burada bu tarz işte bir musluğun gözünden bile olabilir, yani şu tahtanın bile bir enerjisi var. Bu bir gerçek. Bir nesnelerin, başka insanların, kadınların, erkeklerin, çocukların gözlerinden bakmaya çalışın ve felsefi olarak da bir oradan farkındalık edinelim. Ve son olarak senden istediğim bir farkındalık çalışması var. Yine meditasyon oturuşuna veya rahat olduğun bir oturuşa geçiyorsun. Derin bir nefes alıyorsun, sonra veriyorsun. Bu içgüdüsel olarak senin güvende olduğun imajını verecek. Yani bedenimizi kandıracağız ve bedenimize diyeceğiz ki güvendesin. Bunu derin nefes alıp vererek yapıyorsun. Derin nefes alıp veriyorsun 5-10 saniye. Ardından gözlerini kapatıp bütün düşüncelerini serbest bırakıyorsun. Bu sırada birçok düşünce aklına gelecek. Geçmişte yaşadıkların, aşkların, ölümler, üzüntüler, yarın gireceğin sınav veya işte yarın iş yerinde yaşayacağın sorunlar, sevmediğin insanlar, hepsi böyle geçecek vesaire gelecek. Bunların hepsini özgür bırakıyorsun. Bunların hepsi akıp gidiyor. Bırak aksınlar. Hepsinden kurtul. Hepsinden kurtulduğun anda bir saniye olacak. O saniye ruhani farkındalığa eriştiğin saniye. Korkular, üzüntüler, bütün duygulardan arınman gerekiyor. O ana geldiğinde sadece beklemeni istiyorum. Sadece dur.
Ve o an bir şeyleri fark etmeye başlayacaksın. Zaten bunları artık bana yorumlarda yazın. Yani Majikal Eğitim YouTube'da gerçekten çok zor. Ben yorumlara cevap vermeye çalışacağım veya yorumlardaki soruları alıp tek bir videoda toplu cevap vererek bu eğitim sürecini ilerleteceğim. İnsanlığın artık bir sonraki seviyesine geçmesi gerekiyor diyebilirim. Bunu hep birlikte yapacağız ve sizleri geliştireceğim. Ve bu manipülasyon zincirinden sizi kurtarmak istiyorum. Bu konuda da görüşlerinizi yine bekliyorum. Hani bunu siz istemiyorsunuz elbette ama ben şansımı deniyorum. İster alırsınız, ister almazsınız. Dediğim gibi insanoğlu biraz farklı. Bunu geçen bölümde bir kitap örneğiyle vermiştim. Bu bölümde çok bu konunun üstünde durmayacağım. O anda farkındalığı keşfediyoruz ve bu çalışmayı her gün yarım saat yapmanı istiyorum. Instagram'da gezmekten, dizi film izlemekten veya salak salak muhabbet etmeyi bir kenara bırak ve git otur ve farkındalık meditasyonu yap. Bu senin zekanı geliştirecek. Bu arada benim 3000 kişiyle yaptığım deneyler sonucunda farkındalık meditasyonunun doğrudan IQ'yu geliştirdiğini keşfettim. Düzgün bütçelere ulaştığım zaman, hani elbette benim maddi sorunum yok fakat bu tarz deneyler yapacak kadar da maddi gücüm yok ve vaktim de yok. Bu noktada bu deneyleri yapacak maddi güce ulaştığım zaman da bunları deneyleştireceğiz. Fakat sizlerle de bu deneyleri yapacağız. Kendiniz, ama ben iddia ediyorum, gidin bir IQ testine girin, sonra benim dediğim farkındalık çalışmalarını yapın. Aradan böyle bir 6 ay geçsin. Tekrar aynı teste girdiğinizde ya da işte farklı sorularla benzer puanlamaya sahip bir teste girdiğinizde IQ seviyenizin arttığını göreceksiniz. Yani şu an aslında büyü öğretiyorum ama büyü zaten bizden başka kopuk bir şey değil. IQ seviyenizi artıracağımız büyüsel bir çalışma veriyorum şu an size. Sıfır noktasına ulaştıktan sonra bunu yarım saate kadar uzatmayı denemenizi istiyorum. Evet, çok sıkıcı bir ders oluyor. Fakat farkındalık aslında kazandıkça sizi çok fazla hayata bağlayacak, hayat sevincinizi artıracak, IQ seviyenizi yükseltip bambaşka kapıları sizin için açacak bir çalışma. Fizikle mi uğraşıyorsun, kimyayla mı uğraşıyorsun, e-ticaret mi yapıyorsun, ne yapıyorsan artık müzikle mi uğraşıyorsun, bambaşka kapıları açılmaya başladığını göreceksin. Bu kapıların nasıl açıldığını da ilerleyen derslerde zaten konuşacağız. Şimdi söz verdiğim gibi çalışmayı vereceğim size. Ben buna çatal deneyi veya sigara deneyi ismini veriyorum. Genellikle sigara her yerde bulunan veya çatal veya kaşık her yerde bulunan nesneler olduğu için 4 tane nesneyi diziyoruz. 1, 2, 3, 4. Başlangıçta 4 tane nesne dizeceğiz. 2 arkadaşına ihtiyacın var. İmajinasyon eğitiminden geçmiştiniz zaten. O mavi topu, bu 4 nesnenin bir tanesini imajine edeceksiniz. Evet, biraz hızlı anlattım, daha basit anlatayım. 4 tane nesnemiz var. Bunları masaya dizdiğimi düşünelim. Arkadaşınız bu nesneyi görmeyecek. Bilmiyor. Arkası dönük olsun. Mümkünse odadan dışarı atın. 4 tane nesneyi yan yana koydunuz. Bir tanesini, o geçen derste size öğrettiğim enerji topu vardı ya. O topu göğsünüze sokmayın da o seçtiğiniz sigaradan herhangi birine sokun. 6-7 sigarada koyabilirsiniz yani, veya çatal veya kaşık. Önemli değil. Yani sayıyı artırabilirsiniz ama başlangıçta 4 ile başlamanız iyi. İlerleyen süreçte pratiği aldıktan sonra 6, 7, 8 artırılabilir. Bu çok güçlü bir deney bu arada. Önemseyerek yapın. Sözlerimi de çok dikkatli dinleyin, yoksa deneyi yapamazsınız. Çok da heyecan verici bir deney. Artık evde aklınız başınızdan uçacak zaten bu deneyden sonra. Masaya dizdiniz nesneleri, 4 tane nesneyi. Bir tanesine o enerji topunu yüklediniz. Bunu yapmadan önce imajinasyon testleriyle ilgili tabii çok fazla pratik yapmanız gerekiyor. İmajine ettiğiniz o topu başkasının elinde de tutabilirsiniz. Elinde de hisseder. Yani bir top sokmuştuk ya kendimize. O top bize enerji vermişti, serinlik hissettirmişti. O başkalarında da hissedilecek. Yani gidip bir arkadaşınıza o topu imajine edip tutarsanız, o da şöyle kendini biraz bırakırsa, tabii bu noktada arkadaşınıza önce bir elini havaya kaldırsın. Bölgedeki rüzgar falan nasıl, hani onları deneyimlesin ki farkı anlayabilsin. Tuttuğunuz zaman elinizi arada bir manyetik alan hisseder. Tabii temelde yeni başladığınız için o etkiler zayıf olacak ama çalışmaların pratiğini yaptıkça eli uyuşturacak seviyede enerji üretebilirsiniz. Bu mavi enerji, ortada bir top var ve sizden mavi şeritler halinde elinizden enerjiler aktığını imajine edeceksiniz. Bunu söylediğim maddelerden bir tane, şu an 2 deney vermiş oldum bu derste yanlışlıkla şu an. Neyse, sağlık olsun. Zaten bolca deney vereceğimi söylemiştim.
Bir tanesine verdiniz bu enerjiyi. Onun fotoğrafını çekip telefonla işaretleyin veya bir yere not alın. Hangisi olduğunu bilin. Ama video çekerseniz daha sağlıklı olur. Çünkü size inanmayacak arkadaşınız. Arkadaşınıza dediğim çalışmaları yapmış olsun. İkiniz de bu çalışmaları yapmış olmak zorundasınız. Üzgünüm yani hani bazı şeyler o kadar kolay değil. Fakat çalışmaları yapmadan bu dediğim el şeyini yapabilirsiniz. Hiç çalışmaları yapmamış birine elini böyle hafif karıncalandırabilirsiniz. Bahsettiğim imajinasyon tekniğiyle 7-8 tekrardan sonra bu seviyeye gelirsiniz. Zaten siz de o gücün arttığını hissedeceksiniz. Farkındalık meditasyonu da yapmanız gerekiyor bu süreçte. Çünkü zihniniz farkındalık meditasyonu olmadan bu güçlere erişemez. Çünkü zeka seviyeniz, beden sağlığınız ve aynı zamanda ruhunuz eşit oranda geliştiği için bunların senkron şekilde çalışması gerekiyor. Verdiğiniz enerjiyi nesnenin bir tanesine, bu örnekte sigara olsun. Arkadaş videoya çektiniz, işte hangisini yaptığınızı gösterdiniz, işaretlediniz. Geldi arkadaşınız, sorun hangisi diye. O da elini üstünde gezdirsin, bir tanesinden farklı bir hissiyat alacak. Ama tahmin etmesini istemiyorum. Bakın çok önemli. Sakın tahmin etmesin. Tahmin etmeyecek, bilecek. Bilemiyorsa baştan enerji verin, baştan gelsin. Bu bir oyun değil. Bu bir deney. Ve kesinlikle bilecektir. Yine ben bunu yüzlerce insan üzerinde denedim ve hiç şaşmadan çalıştı. Yeterli pratiğe ulaştıktan sonra enerjiyi veriyorsunuz. Arkadaşınız geliyor. Hangisi olduğunu seçiyor. Sonra gösteriyorsunuz ki bir bakmışsınız aynısı. Çünkü o enerjideki farklılığı algılayabilecek. Daha önce de elinizde yaptınız, gösterdiniz ya o farklılığı ona. Şöyle elinizde imajin ettiniz. O da ben şu an tek kişi olduğum için gösteremiyorum. Ya şu arkadaşınızın eli olsun. Bu sizin eliniz. Burada da sizin eliniz var. O enerjiyi hissettirdiniz onu. O hissiyatı biliyor. O nesnenin içine yüklenmiş enerjinin hissiyatını da bilecek. Bunu 7-8 tekrar yapacaksınız. Hep %100 sonuç alırsınız. Burada hesapladığımız zaman yaptığımız şey matematiksel olarak olması imkansız. Yani herhangi bir temas veya bilgi olmadan ard arda 7-8 deneyde 5-6 maddenin herhangi birini arkadaşınızın bilimin şu an kabul etmediği ruhani enerjiyle tespit edebilmesi durumu şu an modern bilime göre imkansız. Benim deney ve sonuçlarım, ki bunu YouTube'da böyle rahatlıkla anlatabildiğime göre bu deneyleri binlerce insan üzerinde yaptım. 100 kişi üzerinde de detaylı olarak bu deneyleri çalıştım. Kesinlikle olacaktır. Deneyi çok detaylı anlattım. Dikkat dinlerseniz sevinirim. Kısa bir özet geçeyim, o yüzden karışmasın. 4 tane nesneyi koydunuz. Nesneler aynı oldu. Hangi nesneyi seçtiğinizi işaretlediniz ki kanıt olsun elimizde. Tamam, kanıt olması için işaretlediniz. Artık bunu kağıda mı yazarsınız? Cep telefonuna mı alırsınız? Başka bir arkadaşınız var. O arkadaşınıza soruyorsunuz. Elin üstünde gezdir. Hangisi farklı bir hissiyat veriyorsa onu biliyor. Senin önceden hangisini işaretlediğini bilmiş oluyor. Nasıl işaretliyoruz? Geçen derste verdiğim enerji meditasyonunda mavi top vardı. O mavi topu içimize sokup burada söyleyebilirim artık, bir serinleme hissiyatı alıyorduk. Biraz hafif karıncalanma alıyorduk. Bunu oradaki nesneye, ya çatal ya sigara neyse ona yüklemiş oluyoruz. Bunu yalnız bir dakika yükleyin. Yani o yüklediğim gibi bir şey yok. Birkaç dakika odaklanın ve o enerjiyi yükleyin. Bu deneyi evde yapabilirsiniz. Bu deneyi yaptıktan sonra zaten artık bu kanaldan ayrılmayacağınıza inanıyorum. Yine bu konular hakkında sorularınız varsa yazarsınız, konuşuruz. Hoşça kalın, elveda.